Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli çayın, kahvenin yanında soğuk sütle çok yakışan dev cookie tarifim var. Benim gibi çikolata severler bu tarifi mutlaka denesin. Hem çok kolay bir tarif hem de çok pratik gerçekten. Üstelik çikolata krizlerinizde birebir iyi gelebilecek bir tarif. Hemen öyleyse tarifime başlayalım. Öncelikle önceden oda ısısında beklettiğimiz yumuşamış 250 gram tereyağımızı uygun bir kabın içerisine alalım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı esmer şekerimizi ilave edelim ve yarım su bardağı beyaz toz şekerimizi ekleyelim. Bir spatula yardımıyla veya bir el çırpıcı yardımıyla güzelce tereyağı ve toz şekerlerimizi karıştıralım. Dilerseniz bu aşamada önceden tereyağınızı oda ısısında eritmediyseniz bir tavada tereyağınızı güzelce eritip hazırlayabilirsiniz. Tereyağı ve toz şekerlerimizi iyice birbirine yedirdikten sonra karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Tekrardan tereyağı, toz şeker ve yumurtalarımızı güzelce karıştıralım. Çok lezzetli, orijinal dev cookie yapmak istiyorsanız eğer aşama aşama yapılışına uyarak yapmanızı tavsiye ederim. Dev cookie yapmanın en önemli püf noktası da unu azar azar ekleyip karıştırıp tekrardan unun devamını ekleyip karıştırmamız gerekiyor. Yani aşama aşama unu ekleyip karıştırıyoruz. En önemli püf noktası budur. Spatulayı bir kenara alıp çırpıcıyla çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpma işlemini yaptım. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket toz vanilya ve 1 çay kaşığı karbonat ilave edip çırpıcıyla tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unumun bir kısmını ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Sonra tekrardan unumun kalan kısmını ilave edip spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. En önemli püf noktası bu aşamadır. Özellikle unun bir miktarını ekleyip karıştırıp bir harç elde edip harcımızın üzerine tekrardan geride kalan unumuzu ekleyip spatula ile karıştırmak. Bu aşamalarını hızlandırdım sizler sıkılmamanız adına ama her aşamasında görmek isteyen kıymetli takipçilerim için de çekiyorum, sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş karıştırdıkça kurabiye harcımız hazır oluyor. Tekrardan geride kalan unumun bir miktarını ilave ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi tekrardan spatula yardımıyla karıştırıyorum. Kurabiye harcımız hazır. Şimdi iri iri doğramış olduğum sütlü çikolatalarımı ilave ediyorum. Bu aşamada dilerseniz bitter, dilerseniz damla çikolata, dilerseniz benim gibi sütlü çikolataları da iri bir şekilde parçalayarak ekleyebilirsiniz. Toplamda 240 gram sütlü çikolata kullandım. 300 gram da kullanabilirsiniz ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum. İçerisine de ara katına da sürülebilir çikolata sürüldüğü için gerçekten çok fazla çikolataya doyabileceğiniz bir tarif olduğundan dolayı 240 gram benim için ideal oldu. Çikolata severler en fazla 300 grama kadar parça çikolata ekleyebilir. Spatula yardımıyla çikolatalarımızı ve kurabiye hamurumuzu birbirine iç içe geçene kadar karıştıralım. Bu aşamada elinizle dokunarak karıştırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü yaz mevsimindeyiz. Çikolatalar kurabiye harcıyla birlikte eriyebilir, güzel bir görüntü oluşturmayabilir. O yüzden bir spatula yardımıyla karıştıralım. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi kabımızın üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında en az 30 dakika kadar dinlendirelim. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar kurabiye hamurunuzu dinlendirebilirsiniz. Ben toplamda 40 dakika kadar kurabiye hamurumu buzdolabında dinlendirdim. Streç filmini açıyorum. Kurabiye hamurumuz dinlendiği için çok güzel kıvamlı. Şimdi bir bıçak yardımıyla veya elinizle kurabiye hamurunuzu
Bir kısmını biraz daha fazlaca alıp diğer kısmını da daha az alabilirsiniz veya tamamen ortadan ikiye bölüp eşit miktarlarda da yapabilirsiniz. Ben alt katının biraz daha kalınca ve kenar kısımlarına da yayacağım için biraz daha fazlaca aldım. Şimdi ilk önce 28 santimlik kelepçeli kalıbımın alt kısmına yağlı kağıt seriyorum ve kenar kısımlarını içe doğru katlayarak sarıyorum. Kelepçeli kalıbımızın kenar kısımlarını yağlamanıza gerek yok. Kurabiye hamurun içerisinde tereyağı olduğu için hiçbir şekilde o kısımlara yapışmıyor. Kolaylıkla kalıptan çıkıyor. Burada da yakından gördüğünüz gibi diğer yarısından biraz fazlaca alıyorum hamurumu ve kelepçeli kalıbımın ortasına yerleştiriyorum. Bu aşamada elinizle kolaylıkla hamurunuzu yayabilirsiniz. Kenar kısımlarına doğru yayabilirsiniz. Kelepçeli kalıbımıza kurabiye hamurumuzu yaydıktan sonra bir kaşık yardımıyla alt tabanını düzleyelim. Kurabiyemizin arası için 350 gram kadar sürülebilir çikolata ekliyorum. Çikolatayla çok lezzetli oluyor. Dilerseniz çok daha az çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu kısmı tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. 350 gram çikolata çok lezzetli, yeterli oldu benim için. Alternatif olarak fındık kremasıyla da ya da fıstık kremasıyla da bu tarifimi yapabilirsiniz. Çikolatamızı sürdükten sonra şimdi üst tabanını hazırlamak için iki yağlı kağıdın arasına kurabiye hamurumuzu koyalım. Ve iki yağlı kağıdın arasına koyduğumuz kurabiye hamurumuzu merdane yardımıyla kelepçeli kalıbın ölçüsünde açalım. Açıkçası ben bu aşamada göz kararı olarak merdane ile açtım. Kurabiyenin tamamını üst kısmı için ekleyeceğimiz için fazlaca kalan kurabiye parçalarını da üzerine ekleme yapabilirsiniz. Üst katı için hazırladığım kurabiye hamurum da hazır. Şimdi üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyorum. Avucumun içerisinde kurabiye hamurumu alıp ters çevirip üzerine kapatıyorum. Kurabiyemiz hazır. Şimdi üzerine damla çikolata serpiyorum. Dev kurabiyemiz hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyemizi yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Kurabiyemiz fırından çıktı. Şimdi hemen kelepçeli kalıpla açıyorum ve sizlere sıcak sıcak kıvamını göstermek istiyorum. Eğer vaktiniz varsa en az 3 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Dinlendikçe lezzetine lezzet katan bir kurabiye ve dinlendikçe kıvam alan bir kurabiye olduğu için dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben sıcak sıcak dilimliyorum. Çikolatanın içerisi çok akışkan kıvamda. Şimdi birazdan sizlerle iç kıvamın dokusunu paylaşmak istiyorum. Kurabiyemizin bu aşamada yumuşak olması hiçbir şekilde sizleri endişelendirmesin. Çünkü durdukça bekledikçe kıvamlaşacaktır. Hemen bir dilimi sunum tabağıma alıyorum. Dışı kıtır, kıyır kıyır, içi de nemli, bol çikolatalı, çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Dilerseniz benim yaptığım gibi dilim dilim kesip o şekilde sunum yapabilirsiniz ya da kaşık yardımıyla kaşıklayarak da tüketip yiyebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimleyerek servis ettim. Yanına da soğuk sütle gerçekten muhteşem ikili oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Videomu, tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle tarifimi ve kanalımı paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.